Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamun aleyküm değerli dostlarım. Bugün Ankara'dan öyle bir haber geldi ki sadece Türkiye'de yaşayanları değil, Avrupa'da yaşayan yüz binlerce gurbetçiyi yakından ilgilendiriyor. Bedelli askerlikle ilgili yeni bir teklif meclise sunuldu. Bu teklif yürürlüğe girerse sadece Türkiye'deki gençleri değil, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını doğrudan etkileyecek. Bu yüzden videonun sonuna kadar mutlaka izleyin. Hem teklifin detaylarını hem olası tarihleri hem de gurbetçiler için doğru adımın ne olduğunu tek tek anlatacağım. Bugünkü bilgiler meclise sunulan bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi içinden geliyor. Teklifi sunan ise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. Yani bu bir söylenti değil, bu bir kulis bilgisi değil, bu resmen meclise ulaşmış bir teklif. Elbette henüz yasalaşmadı. Komisyonda görüşülecek, ardından genel kuruldan geçmesi gerekiyor. Ama dostlarım, Türkiye'de bu tip teklifler genelde planlanan şekilde hayata geçiyor. Bu nedenle bu haberi ciddiye almak gerekiyor. Peki teklif ne getiriyor? Bedelli askerlik sisteminin hesaplama yöntemi değişiyor. Mevcut uygulamada bedelli ücretini belirleyen gösterge katsayısı 240 bin düzeyindeydi. Yeni teklifle bu sayı 300 bine çıkarılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan ücret güncellemelerinde bedelli askerliğin tabanı artık daha yüksek bir katsayıya göre hesaplanacak. Yani bu teklif geçerse bedelli askerlik eskisine göre ciddi biçimde yükselmiş olacak. Dostlarım, özellikle Avrupa'da yaşayan Türk gençleri için bu çok önemli. Birçok kişi daha bu yıl ya da birkaç yıl içinde bedelli yapmak için plan yapıyor. Ama teklif yasalaşırsa bu planlar değişmek zorunda kalabilir. Burada kritik nokta şu. Teklifin ne zaman yasalaşacağı şu anda bilinmiyor. Ama geçmiş örneklerde şunu gördük. Meclise sunulan mali tekliflerin büyük bölümü 1-2 hafta içinde komisyona geliyor, daha sonra hızla oylanıyor. Yani dostlarım, bu yıl bedelli askerlik planı yapanlar için zaman daralıyor olabilir. Sizin için doğru olan zamanlama konusunda da önemli bir uyarı yapacağım. Teklifteki artış oranı yaklaşık %25. Bu hesaplamaya göre bedelli askerlik ücreti mevcut 333 bin Türk lirası seviyesinden yeni katsayıya göre 417 bin lira civarına çıkıyor. Değerli dostlarım, tabii ki boş durmadım. 417 bin TL 50 liradan euroyu 50 liradan kur olarak hesaplarsak 8.340 euro yapıyor. Tabii TL şimdi 50 TL'den hesapladım. 60'a çıkarsa tabii bu rakam gene değişecek. Evet dostlarım, 417 bin TL. Bu özellikle Avrupa'da yaşayan dövizle kazanan gençler için bile artık çok ciddi bir rakam. Peki bu haber gurbetçiler için ne anlama geliyor? Birincisi, Avrupa'da yaşayan Türk gençleri genelde izin döneminde Türkiye'ye gidip kısa sürede işlemlerini tamamlıyor. Bedelli askerlik özellikle Avrupa'da doğmuş, büyümüş veya Türkiye'de uzun süre kalamayan gençler için tek seçenek haline gelmiş durumda. İkincisi, 417 bin TL döviz bazında bile artık kolay ödenecek bir para değil. Ne demiştik? 8.340 euro az para değil değerli izleyiciler. Biliyorsunuz Almanya'daki maaşları da biliyoruz. Bu 8.340 euroyu kazanmak var, bir de biriktirip ödemek var. Çünkü euro ve frank güçlü ama Türkiye'deki artışlar daha da hızlı gidiyor. Bu İsviçre'de yaşayanlar için de büyük para, İsveç'te yaşayanlar için de büyük bir para, Belçika'da, Fransa'da, Hollanda'da, İngiltere'de yaşayanlar için de büyük para. Üçüncüsü, eğer bu teklif yasalaşır ve yaz ayına kadar yürürlüğe girerse
Yaz döneminde Türkiye'ye gitmeyi planlayan gurbetçi gençler yüksek bir rakamla karşılaşacak. Dostlarım, şimdi en çok gelen soruya geldim. Abi beklersem daha artar mı? Yeni sistem var bakın. Türkiye'de bedelli askerlik ücretinin artış sistemini bellidir. Her Ocak ve Temmuz ayında memur maaş kat sayısıyla birlikte güncellenir. Bu şu anlama geliyor. Bugün yükselirse Temmuz'da bir daha yükselir, Ocak 2020'de bir daha yükselir. Yani erteledikçe ucuzlamıyor, tam tersi katlanarak artıyor. Biraz evvel ne dedik? Sistem çünkü neredeydi o? 240 binden 300 bine çıkarılıyor. Kat sayısı 240 binden 300 bine çıkarılıyor. Şimdi peki gurbetçi şimdi ne yapsın? Şunu söyleyeyim dostlarım. Elbette herkes kendi bütçesine göre karar verir. Ama eğer bedelli askerlik düşünüyorsanız ve işlemi geciktirdiyseniz bu teklif yasalaşmadan, yani bu sistem yürürlüğe girmeden önce başvuru yapma ihtimalini mutlaka ve mutlaka değerlendirin. Çünkü teklif yasaya dönüştüğünde fiyat otomatik olarak yeni katsayıdan hesaplanacak. Şu anda bedelli askerliğe başvuran biri 333 bin lira civarında ödeme yapıyor. Teklif yürürlüğe girdikten sonra 417 bin liraya fırlıyor. Aradaki fark neredeyse 84 bin TL. Bu gurbetçi için bile büyük bir fark. 84 bin TL'miz 50 TL'den hesaplarsak değerli dostlarım, bunu da tabii ki boş durmadan hesapladım. 1680 euro para yapıyor. 1680 euro para. Güzel para. Burada bir diğer kritik konu da şu. Bazen izleyicilerimiz şöyle soruyor. Başvuruyu şimdi yaparsam ama ödemeyi biraz sonra yapsam olur mu? Genelde şöyle işliyor değerli dostlarım. Bedelli askerlik için başvuru yapıldığında bedelli ücretinin geçerli olduğu dönem kayıt altına alınıyor. Bu nedenle birçok durumda başvuruyu erken yapmak daha düşük ücreti kilitleme avantajı sağlar. Bu yüzden eğer düşünüyorsanız bu konuyu ertelemeden değerlendirmenizi öneririm. Tabii ki nihai karar sizin ama meclise sunulan teklif net artış geliyor. Dostlarım, bu gelişme özellikle Avrupa'da yaşayan yüz binlerce Türk genci için çok önemli. Bedelli askerlik artık eskisi gibi kolay değil ve her geçen dönem daha da pahalı hale geliyor. Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Tabii ki yorumlarda sizin de düşüncelerinizi bekliyorum. Bedelli yapmayı mı düşünüyorsunuz yoksa profesyonel kararınızı ertelediniz mi? Yorumlarda mutlaka yazın. Hepsini ben tek tek okuyup elimden geldiği kadar cevap da vermeye çalışıyorum. Şimdi kanalıma abone olmayı, biraz da reklam yapayım. Reklamımı yapayım. Kanalıma abone olmayı, zili açmayı unutmayın değerli dostlarım. Yeni Ankara haberleri geldikçe sizlerle tabii ki paylaşacağım. Ben bu işin peşindeyim. Devamlı. Kendinize iyi bakın değerli dostlarım. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.